Bugün Viagra'yı konuşacağız. Viagra ile ilgili toplumda ciddi bir dezenformasyon var. Ciddi şehir efsaneleri var. Bu ilaçların kalp krizi yaptığına dair endişeler var. Peki Viagra nedir? Viagra ile benzer diğer ilaçlar Lifter, Cialis gibi. Yani aslında Viagra bir sildenafil. Bunun daha uzun etkili formları var. Biz bunlar tadalafil diyoruz. Bu ilaçlar nedir? Kalple ilgili ne tür etkileri vardır ve biz Viagra'yı kalp hastalıklarında kullanabilir miyiz? Yani insanların korktuklarının aksine, hani Viagra kalp krizi yapıyor endişesi var ya, biz Viagra'yı aslında kalp damar hastalıklarının tedavisinde ve uzun yaşamın bir parçası olarak kullanabilir miyiz? Öncelikle şundan eminiz. Siz de kabul ediyorsunuz ki mavi haplar, yani Viagra olarak bildiğiniz bu ilaçlar aslında çok büyük bir ticari başarı. Bu ilaçlar aslında bir kalp ilacı olarak araştırılırken yan etki olarak ereksiyon sağlaması. Neden yan etki diyoruz? Bunlar fosfodiesteraz 5 isimli enzimi bloke ediyorlar. Bu enzimi bloke edince damarlarımızda nitrik oksit adını verdiğimiz seviye artmaya başlıyor. Nitrik oksit seviyesi artınca da damarlarımız genişlemeye başlıyor. Aslında bu ilaçların ilk çıkış amacı akciğerlerdeki atar damarları genişletmekti. Ama yan etki olarak ereksiyon sağladığı görülünce yan etkiyi geçmiş oldu. Peki bu ilaçlar nasıl oldu da kardiyovasküler camiada çok ciddi kabul gördü? Bunu da anlatayım. Viagra aslında bir ticari isim. Sildenafil bunun etken maddesinin adı. Kısa etkili form sildenafil, uzun etkili form tadalafil. Tadalafili siz Lifta veya Cialis olarak biliyorsunuz. Etken maddeyi söyleyince akılda çok kalıcı olmuyor. O yüzden ticari isimleri de söylemek istiyorum. 1998 yılında bu ilaçlar FDA onayı aldı. FDA onayı aldıktan sonra da piyasaya sürüldü. Ülkemizde ise pulmoner hipertansiyon hastalarında sonradan kullanılmaya başlandı. Aslında sadece ülkemizde değil, tüm dünyada pulmoner arter hipertansiyon adını verdiğimiz hastalığın tedavisine kullanılıyor. Hatta pulmoner arter hipertansiyonu çok nadir bir hastalık olsa bile ilk aşamadaki tedavisinde ambrisentan adını verdiğimiz bir endotelin inhibitörü artı tadalafil var. Yani bu ilaç gerçekten bir kalp ilacı olarak işe yarıyor diyebilirim. Biraz biyokimyasal mekanizmalardan bahsediyorum ama sıkılmayın, ana mekanizmalarına, bununla ilgili vermek istediğim mesajlarda geleceğim. Sonuçta fosfodiesteraz 5 inhibitörleri damarları genişletir. Artık bunu öğrendik. Akciğer atar damarlarını genişletince akciğer tansiyonunun, yani pulmoner hipertansiyon tedavisinde kullanabiliyoruz. Ama aynı şekilde penisteki, yani erkek üreme uzvundaki damarları genişleterek de ereksiyon sağlaması yardımcı olduğu için erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılıyor. Erektil disfonksiyon erkeklerde penisin yeterince sertleşememesi, uygun sertliğe gelemediği için de cinsel birlikteliğin sağlanamamasıdır. Erektil disfonksiyon toplumda inanın bana çok sık. Peki nasıl oluyor da bir kalp ilacı aynı zamanda penis damarlarını etki ediyor? Aslında mekanizma aynı. Ateroskleroz. Ateroskleroz damarların yapısını bozuyor ve damarların genişleme kapasitesinin önüne geçiyor. Olay burada olunca koroner arter hastalığı, olay peniste olunca erektil disfonksiyon ortaya çıkıyor. Penisin atar damarları 1-2 mm iken kalbin atar damarları 3-4 mm'dir. Ateroskleroz ve damar sertliği kalpten önce penisi etkiliyor. Penisteki atar damarların sertleşmesi de oraya yeterince kan gelmemesine ve ereksiyon gerçekleşememesine neden oluyor. Ereksiyon çok sık bir problem. Özellikle kalp hastalarında, bacak damar tıkanıklığında, diyabet gibi hastalıklarda çözülmesi zor bir problem olarak karşımızda duruyor. Peki biz penisteki erkek üreme organındaki atar damarları kolay kolay açabiliyor muyuz? Hayır. Çünkü bu damarlar çok ince. Onun yerine bazen çok büyük ana atar damarlarda tıkanıklık olduğunda bu damarları açıyoruz ve ereksiyon problemi düzelebiliyor. Peki neden halk arasında bu ilaçların kalp krizi yaptığına dair bir inanış var? Bizim için cinsel aktivite 4 ile 6 met, yani bizim efor testinde yaptığımız efor testinin sonlarına yakın olan bir eforla eş değerdir. Yani cinsel aktivite yüksek eforu beraberinde getirir. Cinsel aktivite yüksek eforu beraberinde getirdiği için ve kalp hastaları bu olaya bazen hazırlıksız yakalandıkları için cinsel aktivite esnasında kalp krizi geçirebilirler. Cinsel aktivite esnasında ritim bozukluğu, kalp durması ve kalp krizi geçirilmesinin nedeni genellikle bu ilaçlar değil, kalp hastalığının kendisidir. Yapılan çalışmalarda bu ilaçlar kalp damar hastalıklarından tutun da ritim bozukluğuna, kalp yetmezliğinden tutun pulmoner hipertansiyona, aort kapak darlığına, yani kapak darlığına bile etki edebiliyor ve faydalı yönde. Peki kalp hastalarının hepsi bu ilaçları kullanabilir mi? Kesinlikle hayır. Özellikle bizim nitrat adını verdiğimiz bazı ilaçlar var. Hastalarımız bunu bazen dil altı ilaçlar olarak bilirler. Bunların isimlerini vermemde sakınca yok. Bunlardan bir tanesi mesela izordil adını verdiğimiz ilaç. Kalp damar hastaları bazen izordil kullanması gerekebilir. İzordil dil altına konur, damarları genişletir ve böylece hem tansiyon hafif düşer hem de kalp damarları genişlediği için kişinin göğüs ağrısı ortadan kaybolur. Yani damar açılamayacak derecede tıkalıysa, çok ciddi kalp damar hastalığı varsa bu damarlar stente bypass'a müsait değilse tedavide izordil verilebilir. Bir diğer nitrat türevi ilaç ise monoket, monolog adını verdiğimiz ilaçlar. Bunlar nitrattan uzun etkili formu. İzordil kısa etkili formu. Yani ağrı olduğunda alınan form izordil, ağrı olmasın diye uzun vadeli kullanılan ilaç ise monoket ve monolog. Bir de izordilin dil altı nitrolungal adını verdiğimiz formları var. Bunlar nitrat olarak geçiyor. Dil altı ilaçlar olarak geçiyor. Her ne kadar bunlar nadir olarak kullansak bile bunlar da sildenafil ile benzer yoldan damar genişlemesi yapıyor. Hem nitrat
nitratların damarda oluşturduğu nitrik oksit hem de sildenafil neticesinde damarlarda oluşan nitrik oksit çok ciddi tedaviye dirençli hipotansiyon yani tansiyon düşmesi ve kalp durması yapabiliyor. Yani bu ilaçların direkt olarak kalp krizi yapma etkisi yok. Hatta kalp krizine, kalp damar hastalığında, kalp yetmezliğinde koruyucu faydaları var. Ama kalp damar hastalığı ciddi olan biri eş zamanlı nitrat, bakın ilaç isimlerini yine sayıyorum. Monoket, Monolong, Izordil, Nitrolungal, dil altı sprey. Bunları kullanmanıza rağmen ereksiyon problemi varsa sildenafil gibi ilaçlar kullanamazsınız. Ürologlar bize bazen hasta gönderir. İşte hastamızda ereksiyon problemi nedeniyle şu problemler nedeniyle bu ilaçlar başlanılması düşünmektedir. Tarafınıza değerlendirilmesi rica olunur. Ürolog orada hastanın kalp ilaçlarını açıp hangisinin içinde nitrat var, hangisinin içinde nitrat yok değerlendirmek zorunda değil. Ama bu ilaçlar kullanılması düşünülüyorsa, kişide stent bypass gibi durumlar varsa, kalp damar hastalığı varsa, kişi kalp ilaçları kullanıyorsa mutlaka dikkatli olmalı. Ama bakın yine söylüyorum, bu ilaçlar yasak değil. Sadece belli ilaçlar kullanıldığında bu ilaçları kullanamıyoruz. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Biz kalp hastalarının %90'ından fazlasında bu tür nitrat içeren ilaçları kullanmıyoruz. Peki bu ilaçların tek faydası damar problemi mi? Hayır. Yapılan çalışmalar ritimde de ciddi faydaların olduğunu gösteriyor. Yapılan çalışmalarda sildenafil, tadalafil gibi ilaçlar parasempatik koruma sağlıyor. Yani stres durumunda, anormal bir fiziksel aktivite durumunda kalp için koruyucu etki gösteriyor. Peki sadece nitratlar mı var? Kalp hastalıklarında kullanılan bazı diğer ilaçlarla da Viagra, Cialis gibi ilaçlar etkileşim gösterebilir. Bunlardan bir tanesi de alfa blokörler. Alfa blokörler de güçlü tansiyon düşürücü etkiye sahip oldukları için sildenafil, tadalafil gibi ilaçlar da tansiyon düşürücü etkinliği olduğu için uzun süreli beraber kullanması ciddi tansiyon düşmesine ve bayılmalara neden olabiliyor. Yani aslında kullandığınız ilaçlar içerisinde alfa blokör yoksa, dil altı nitrat veya uzun süreli nitrat yoksa bu ilaçları kullanmanızda genel olarak bir sakınca yok diyebilirim. Tabii ki genel olarak doktorunuzdan görüş almakta fayda var. Çalışmalar sadece ritim bozukluğu ve kalp damar hastalığına faydasını göstermiyor. Sildenafil gibi ilaçlar longevity adını verdiğimiz protokolün yani sağlıklı ve uzun yaşam, kalp krizi geçirmeden daha uzun süre yaşama protokolünün neredeyse bir parçası olmuş durumda. Bu protokole giren diğer ilaçlardan bir tanesi de statinler. Bunların düşük dozları yani düşük doz kolesterol ilacı, düşük doz fosfodiesteraz 5 inhibitörü, işte sildenafil, tadalafil gibi ilaçlar kalp damar sağlığını ciddi bir şekilde koruyabiliyor. Bu bir kullanım önerisi değildir ama bu ilaçlardan ciddi bir toplumsal korku olduğu için yan etkiden korkulduğu için kalp hastaları kullanmıyorlar. Halbuki biz erkeklerde cinsel fonksiyon bozukluğunu önemsiyoruz. Ereksiyon problemini ya ne de olsa hayati bir mevzu değil deyip geçiştirmiyoruz. Bizim önemsediğimiz bir konu, erkeklerin bu sorunu aşmasını istiyoruz. Bir de erkeklerde erektil disfonksiyon, diğer bir nedeni psikolojik stres. Yani kalp hastası olduktan sonra kalp hastaları büyük bir kısmında ortaya çıkan kaygı ereksiyon problemini beraberinde getiriyor. Yapılan çalışmalar kalp yetmezliği ve kalp damar hastalığından daha ziyade psikolojik stres kaynaklı bu hastalarda ereksiyon problemi olduğunu gösteriyor. Kısacası fosfodiesteraz 5 inhibitörleri bunlar birer seks ilacı ve akciğer ilacı değildir. Bunlar evrensel olarak endotelimizi, damarlarımızın iç sırasını döşeyen tek sıralı hücreyi rehabilite eden ilaçlardır. 1990'dan beri yapılan çalışmalar bu ilaçların kalp hastalıklarının birçoğunda güvenli olduğunu zaten gösteriyor. Yani bunlara sadece cinsel birliktelik ilacı olarak bakarsanız, cinsel birliktelikle eş zamanlı bunu alırsam kalp krizi geçiririm endişeniz varsa, kardiyoloğunuzla bu görüşü paylaşabilirsiniz. Bu düşüncenizi onlara aktarabilirsiniz. Ürologla da görüşebilirsiniz. Ama kullanmamak doğru bir düşünce değildir. Bu bir ilaç kullanım önerisi değildir. Ama ilaç hakkındaki dezenformasyonu da ortadan kaldırmak istiyorum. Ayrıca bizim pulmoner arter hipertansiyon adını verdiğimiz müzmin hastalıkta, başka tedavisi olmayan bir hastalıkta en etkili tedavilerden bir tanesi de bunlardır. Çünkü bunlar direkt olarak akciğer atar damarını genişlettiği için bu hastaların daha uzun ve sağlıklı yaşamasını sağlayabilmektedir. Yani bu ilaçlar hem ürologların ilacı, hem bizim ilacımız, hem bir longevity ilacı. Kalp sağlığı hakkında merak ettiğiniz diğer konular için kanalımızdaki videoları izleyebilirsiniz. Şimdi lütfen abone olun ve bildirimleri açın. Takipte kalın. Çok daha güzel videolarımız yolda. Hoşça kalın.